Zamansız kavramın çevresinde özgürsün hayallerinde. Bırak benim eksikliğini düşünmeyi. Sen bugünün anına değer kat. Eserler gelip edebiyatı konuşan ruhumuzdan yol açan. Gönlümüzü hem coşturur hem susturan iç sesimize tercüman olan. Beni tanıma kulak ver, beni tanıma kulak ver, beni tanıma kulak ver. İç sesimize tercüman var, iç sesimize tercüman var, iç sesimize tercüman olan. Beni tanıma kulak ver, beni tanıma kulak ver, beni tanıma kulak ver. İç sesler ötler, iç sesler ötler, iç seslerimde ağrı yakalar. Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Evet, şunu kapatayım bir dakika. Tamam. Evet, şimdi soruyoruz. Hep birlikte ne diyoruz? Söyle diyoruz. Neden vazgeçtin, değil mi? Bir soralım bakalım. Ben biliyorsunuz hemen açılıma başlamak istiyorum. Ee, Fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Evet, ben de sizleri gördüm, daha iyi oldum. Evet, bir yandan yazdıklarınıza bakıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi soruyoruz, söyle diyoruz. Neden vazgeçtin? Neydi sorun? Neydi? Haydi bakalım, gönderin enerjileri. Evet, aman fazla sert göndermeyin, bu sefer sesim gidiyor. Yani burada böyle hastalanıyorum falan. Sakin sakin gönderin. Hadi bakalım o zaman hep birlikte bakalım arkadaşlar. Evet, zamansız zamana niyetimi alıyorum ve hepinize, sizlere en gerçek, en doğru bilgiyi aktarmaya niyet ediyorum arkadaşlar. Ve tabii ki hepinizin en yüksek hayrına olmasını diliyorum. Bakalım ne diyecek? Sizden neden vazgeçmiş? Hadi bakalım. Biz de ona soralım. Bakalım bir önce şöyle bir soralım bakalım niye vazgeçmiş. Şimdi kartlarımı da alayım da. Hangi kartlarda? Yine karışık kartlarla mı yapsak ya? Çünkü neyse şundan da bir alalım. Şundan bir alalım arkadaşlar enerjisini. Şimdi böyle yakın çekim yapıyorum ya arkadaşlar. Geçen onu gördüm. Kollar böyle çıkıyor. Ne kadar değişik görünüyor yakın çekimde. Ahtapot gibi. Kusura bakmayın lütfen. Yani kendi kendime güldüm öyle görünce. Ama istiyorum ki hani kartları görmenizi, kartları hani sizin enerjinizin geçmesini. O nedenle hani biraz böyle içine soka soka kartları gösteriyorum arkadaşlar. Ama maalesef işte böyle çok yakın çekim ya. O nedenle demek ki öyle oluyor. Bilmiyorum neden öyle tuhafıma gitti yani. Evet. Neyse biz devam edelim. Hadi bakalım bir önce enerjisine iki kart alalım. Tabii şimdi enerjisini alıyorum da arkadaşlar yani bu hani o vazgeçtiği süreçteki enerjisine bakıyorum. Yani şu anki değil.
Tamam mı? Yani orada bir yanlış anlama olmasın. Yani hani bir enerji kartı alayım dedim ama neye bakıyorum? Ben şimdi ona ne sordum? Söyle dedim, yani neden vazgeçtin? Ne oldu da vazgeçtin? O nedenle o anki enerjisini bilmemiz lazım, değil mi? Nasıl bir enerjideydin sen de? Niye vazgeçtin yani? Ne yazmışsınız? Biz açıdan çok enerjiye bakıyoruz. Ay, teşekkür ederim arkadaşlar. Ama işte bak, kartlar görünmüyor mu? Şöyle bir dakika. Şöyle yapsam. Heh, şöyle daha iyi göründü, değil mi? Ama çok yakın çekim ya arkadaşlar. Böyle ahtapot gibi çıkıyor yani. Kendi kendime de güldüm. Ama öyle, ne yapalım? Çok da önemli değil bence. Önemli olan aman Allah'ım. Ah, bak sen olaya bak, olaya gel. Bir tane de alacağım. İçimden geldi. Şöyle. Ay, Gözdecan yazdığını okudum. Evet, bakalım bakalım. Devam edelim. Neden vazgeçmiş? Bu enerjiyi bir alayım dedim. Hani burası enerji arkadaşlar. Nasıl bir enerjideydi de hani vazgeçme enerjisine nasıl geçti? Yani o aşamaya nasıl geldi? Değil mi? Ay, 2 tane geldi, gelsin. Yapacak bir şey yok. Şöyle yapalım. Şöyle 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 şöyle. Tamam. Bakalım şimdi. Devam. Ay, daldım sizin yazılarınızı okumaya. Kartları karıştırıp duruyorum. Neyse, durun. Ya, görüyor musunuz? Güneş kartının da arka yüzü geldi. Bir tane daha. Heh, şimdi. Oraya 2 tane birden düştü. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben şu şeyi çok... Bugün bu geldi içimden. Ay. Ve ölüm geldi. Kader çarkı. Sonuna da kader çarkıyla bitirdik. Şuna bir mühür atayım ya, merak ettim yine. Şuna bir tane de mühür atalım bakalım. Yere düştü ve görmedim kartın ne olduğunu. Ne gelmiş? Ne gelmiş? Kadın gelmiş. Mühür olarak aldım da. Ama şimdi neyse. Gerekirse sonunda alırız yine kart. Bir dakika. Evet, şimdi arkadaşlar ne dedik? Önce bir hani vazgeçmiş de neden vazgeçtin diye sorduk ama bu vazgeçme enerjisini önce bir, yani ilk başta nasıl bir enerjideymiş de vazgeçmiş, ona bakacağız. Nasıl bir enerji içerisindeydin dediğimizde şimdi ilk kartımız neymiş? Mecnun kartı geldi arkadaşlar. Huzura varmayan düşüncelerinden, işte ona aklının oynadığı oyunlardan bahsediyor. Ben şimdi bu kartları size göstereceğim ya. Böyle olunca olmuyor. O arkada kaldı ya.
Ben yorumladığım tarafı size göstermek istiyorum. Şöyle olsun. Şimdi burada diyor ki arkadaşlar, ben öyle bir dönemdeydim, öyle bir enerjideydim ki diyor. Çevremde olup biteni doğru değerlendiremediği, aklının ona türlü türlü oyunlar oynadığı bir dönemde olduğunu söylüyor. Yani düşünmenin, olayları değerlendirmenin ya da, işte, bir sonuca varmanın, yani, bunun yapamadığı bir dönemden bahsediyor. Yani, aklının, düşüncelerinin, hani, ona kafasında, böyle, oynanan oyunların, yani, o ruhunun perte çıkıp, kaçış amaçlı bir uykuya geçiş hâlinden bahsediyor arkadaşlar. Yani, birazcık, hani, o uyku hâli. Her ne kadar, hani, kartımız Mecnun kartı olsa da, hani, burada bir, şey var, yani, o korkularından, o, işte, o huzursuz durumlarından uzaklaşıp, hani, hani, o uyku hâlindeymiş gibi, hissediyor kendisini. O enerjide veriyor arkadaşlar. Maalesef öyle bir durumdan bahsediyor ve, yani, bir şeylerin de sakladığını söylüyor sizden arkadaşlar. Yani, evet, sizden vazgeçtiği zaman aslında bir takım sizinle ilgili ya da ilişkinizle ilgili bir takım bilgileri sakladığını söylüyor ve sizinle paylaşmadığını. Aslında, sanki arkadaşlar daha önce böyle bir karara geçmiş bu kişi. Daha, hani, belki daha, eee, yani, sizinle siz bu vazgeçişi hissetmediğiniz zamandan önce, yani. O daha önceden aslında bir vazgeçiş yaşadığını söylüyor. Sonra diyor ki, yani, hayatıyla ilgili bir, galibiyet, bir zafer elde etmek istemiş. Ondan sonra, yani, ödül almak istemiş. Artık bu ödül neyse bakacağız onlara. Yani, hayatıyla ilgili biraz, daha, böyle, dengeli bir hayat istediğinden bahsediyor ve büyük o zaferi elde etmek isteği içerisinde hareket etmiş olabilir ama biliyorsunuz rakamlara da baktığımızda burada şeyi veriyor, yani, burada bir evlilik yapmak da istemiş olabilir. Anlatabildim mi? Yani, sadece şimdi kartlarla gitmeyelim arkadaşlar. Rakamlara baktığımda 9, 10 hem sıralı gidiyor. Ondan sonra ve burada neyi veriyor bize? Hani, evlenmek amacıyla da ya da yuva kurmak gibi düşünceleri de olmuş olabilir. Ya da, hani, bu duruma çünkü burada şimdi arkadaşlar kolektifte 2 şey var. Birisinde maalesef ki ne diyor biliyor musunuz? Yani, şimdi şuradaki kartlara bakarak konuşuyorum. Eee 2 kolektif de aslında ikiye ayrılıyor. Nasıl? Birisinde geç kalmışlık enerjisi veriyor. Yani sanki biraz birbirinize geç kalmış olabilirsiniz arkadaşlar. Yani 2 taraf da bu şekilde hissediyor olabilir. Yani geç kalmışlık enerjisi. Bir daha önce, hani, olsaydı ya da belki hayatlarınızda başka insanlar girmiş olabilir ya da, işte, bu zamanda değil de, işte, şu zamanda onunla karşılaşsaydım gibi, hani, bir geç kalmışlık sanki, enerjisi var ve kişide de, yani, o kişide de, aynı duygular içerisinde, veriyor arkadaşlar. Yani, burada kolektifin büyük bir kısmı, belki yarısından fazlasında bir geç kalmışlık enerjisi var arkadaşlar. Anlatabildim mi bilmiyorum. Yani birbirinize geç kalmış olabilirsiniz. Bu nasıl olur? İşte, yani bir şeyler yaşamış olabilirsiniz ya da aranızda yaş farkı olabilir ya da ne bileyim, hani, siz evlenmişsinizdir, ayrılmışsınızdır gibi, gibi, gibi ya da o evlenmiştir, ayrılmıştır. Yani burada bir geç kalmışlık enerjisi var ama bunu, hani, kolektife nasıl anlatabileceğimi de şu an bilmiyorum. Sizler bunu ben söylediğimde aslında daha iyi kendi hayatınıza göre, yorumlayabilirsiniz ama burada bir geç kalmışlık enerjisi var arkadaşlar. Sanki birbirinize, biraz geç kalmış olabilirsiniz. Yani böyle bir durumdan bahsediyor. Sonra enerjisine devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi dedi ya böyle, bu durumları anlattı, hani, birazcık o ruhunun perte çıkıp, hani, böyle ne yaptığını bilmeyen, bir durumdan bahsederken,
Şimdi nasıl bir enerjide sizden vazgeçmiş dediğimizde yine bizim meşhur kartımız baş köşeye geldi. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum artık. Yani o kartı parçalamak geliyor içimden. Ama geldi mi? Geldi arkadaşlar. Geldi. Yine geldi, yine geldi. Yine geldi yani. Biliyorsunuz artık hani nasıl bir enerjide olduğunu, hani matemin rengi, o siyah kara bulutların üzerinize çöktüğünü, ayrılığın, o kopmanın gerçekleştiğini, arkadaşlar enerjinizin, aranızdaki enerjinin siyaha çevrildiğini ve ne düşünerek gitmiş biliyor musunuz? Nasıl vazgeçmiş? Bir daha geri dönmemek üzere diyor. Yani o sayfayı bir daha açmamak üzere kapatıldığını söylüyor arkadaşlar ama yani evet ilişkiye hüzün ve gözyaşlarını veriyor ve tekrardan bir araya gelmemeniz için maalesef arkadaşlar başka üçüncü kişilerin diyeceğim artık aranıza soktuğu bir enerjiden bahsediyor. Olumsuz bir enerji anladınız siz onu. Ama aslında diyor bakın yanına da pembeyi attı ya yani resmen yazık etmişler size. Evet. Yani uyum ve ahengi anlatan pembe bulutları da yanına attı. Aslında gerçek bir sevginin, gerçek bir aşkın olabileceğini söylerken burada bu durumu işte böyle olumsuz şeylerle maalesef ki terse çevirmişler arkadaşlar. Çünkü sizi oldukça masum ve çocuksu görüyor bu kişi. Ondan sonra hatta onun böyle o lep demeden leblebiyi anlıyorsunuz. Hani öyle bir yapıda görüyor sizi. Ve aynı zamanda şakalarınız olabilir. Yani bu o şakacı haliniz ya da yaptığınız espriler hani sanki böyle sizi daha zeki bir insan olarak görüyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi yani çok güzel bir enerjiyi çok sıkıntılı bir enerjiye çevirmişler. Bu kadar yani. Enerjisi ya başka insanların etkisiyle olmuş yine arkadaşlar. Burada diyecek bir şey bulamıyorum yani. Hani size ne diyebilirim orada siz de görüyorsunuz. Gönül isterdi ki bunlar böyle olmasın ama ve koştura koştura gittiğini görüyoruz. Yani öyle bir gidiş var ki burada koşa koşa giden yani birisi var. Eee, sanki biraz da böyle hem özgürlüğünün hem hayallerinin peşinden gittiğini söylüyor. Yani istekleri, hayalleri onun peşinden gittiğini söylüyor. Burada şimdi arkadaşlar bu kişiye çok hani şimdi çok detay var burada anlatacağım ama benim burada ilk daha hani açar açmaz gördüğüm neden gittin, neden vazgeçtin dediğimde zaten orada bir takım etkilerle sizden vazgeçtiğini görüyoruz. Ve kartlar bangır bangır bağırıyor burada yani şu kartlara bakın. Yani neden vazgeçti? Aslında zaten arkada enerjisini anlatırken ne dedik? Hani o dengesiz hani o hani o ruhunun hani perte çıktığını, ne yaptığını bilmediği bir enerjiden bahsettik değil mi? Ama neyden kaynaklanıyor işte o enerji? Burada veriyor. Siyah bir enerjinin aranıza girmesinden kaynaklı. Yani burada bu konuyla ilgili siz zaten emek vermişsiniz ama diyor ki yani karşı taraf demek ki daha etkin bir enerjide arkadaşlar. Yani siz pembeyken o siyah diyeyim. Bunu mecazi anlamda kullanıyorum yani. Anlıyorsunuz, değil mi? Ya siz böyle daha çok hani Allah korkusuyla demek ki hareket ediyorsunuz ama karşı tarafta demek ki o yok arkadaşlar. Ne diyeyim yani sıkıntılı. Evet. Sonra bakın yine gelmiş. Şurada ne diyor? Şanssızlıklardan bahsediyor. Ve burada ölümü anlatır. Yani ayrılığı anlatır. Ayrılığın gelişini anlatıyor arkadaşlar. Daha ilk kat bakın. Enerjiden geçtik geldik şeye. Ne denir ona? Kartlara geçtik. Dedik ki nasıl bir enerjiydi? Bakın ne oldu? Direkt ölümü verdi.
dedi ki mutsuz bir sonu anlatıyor. Yani şanssızlığı ve işte dediğim gibi o siyah bulutların direkt zaten üzerinize çökmüş arkadaşlar. Yani kişinin biraz da ama çok etkilemiş bu durumu. Bir de parayla ilgili ya da ekonomik durumla ilgili konular da olabilir. Eee, ve ya bu sizin ekonomik durumunuz da olabilir arkadaşlar. Yani bu kişi sizin ekonomik durumunuzla ilgili ya da olduğunuz durumla eee, ilgili de bir takım sorun olarak gördüğü konular olmuş olabilir ama burada bu kişi yani yine diyeceğim bakın yine merkeze neyi atıyor? Evlilik amacıyla da uzaklaşmış olabilir ya da evlenmek için ya da arkadaşlar ya da sizinle bir evlilik hani yapmaması için mi bu? Ah o arkada kalsın boş verin. Bak pembe kart. Demek ki geçiyor. Yani bu bir tesadüf. Hiçbir şey tesadüf değil arkadaşlar. Bakın siyah bulutları yanlışlıkla bir çarptım. Uçtu gitti pembe onu boğdu yani. Öyle kalsın arkadaşlar. Anlatabildim mi? Ve, sonra bakıyoruz, yani, diyor ki ben başarıyı elde etmek için ya da bir evlilik yapmak için, işte, uzaklaştım, gittim diyor. Maalesef, maalesef. Ama, burada arkadaşlar, bu ilişki içerisinde sizinle birlikteyken zaten birtakım ihanetlerin yaşandığını, eee, söylüyor maalesef ve bunun arkasından bir ayrılığın geldiğini. Evet. Yani, burada bir aldatmalar ya da bir ihanet söz konusu maalesef. Zaten bakın burada maça 2 maça 3 peş peşe vermiş, görüyor musunuz? Yani, aldatma, ihanet var derken bu da maça üçlüsü de ayrılığa ya da, işte, üçüncü kişilerin ilişkiye dâhil olmasını anlatır bize. Burada da neyi veriyor? Yine zıtlıklardan bahsediyor ama yeni arkadaşlıklardan, yani, yeni bir ilişkiden bahsediyor. Ama bu ilişkinin sonunda düşmanlığa, bürüneceğini de söylüyor. Yani bakın, yani bir ilişkiye başlıyor sizden sonra diyelim, tamam mı? Ama bu ilişkinin sonra diyor onlar birbirlerine düşman olacaklar diyor. Her ne kadar orada yani o kişi tarafından bir takım enerjilerle belki sizden uzaklaşmış olsa da bu üçüncü kişiyle sonra düşman olacakmış arkadaşlar. Bunun da bilgisini veriyor. Yani, artık kimse o üçüncü kişiler, ailesi olabilir, ne bileyim, yani, arkadaşı bile olabilir arkadaşlar ya da bir partner olabilir ama onunla, şey olacak, bakın ne kadar çok karması var bu kişinin ya, bakın yan yana sekizler dizildi. Yan yana 2 sekizin gelmesi 88. Yani, ardışık bakalım başka ne var? Evet, bakın yine başladı. Bakın buraya merkeze ölümü yine attı. Yani ne diyeyim. Yalnız bu konuyla ilgili siz de bir takım çabalar sarf etmiş olabilirsiniz. Yani bu kişinin bu durumuyla ilgili yani bu bitişle ilgili sizin de bir takım yani emek vermiş olabilir. Yani kendinizle ilgili hani avantaj kazanmaya çalışmış olabilirsiniz. Eee Tabii burada yalnız çok etken bir enerji var. Durmadan saldırılıyor arkadaşlar. Bir tane bir şey değil yani. Bir yerden gelmiyor ki buna. Yani sizin uğraşmanız da hani bilmiyorum ama şey eee 3'üncü kişiler biraz kötü sanırım oldukça kötü ya da kafaya mı takmış ne yapmış yani bu kadar. Öyle diyeyim size yani. Ve, kendisini oldukça yorgun hissederek bu yanlış bir başlangıç o yaptığını veriyor arkadaşlar. Ya da ne yaşıyorsa bunun yanlış bir, durum olduğunu söylüyor. Düşüncesizce kararlar almış bu kişi. Düşünmeden bir şeyleri imzaladığından bahsediyor. Artık bu imzaladığı şey ne bileyim ne yani işle ilgili olabilir ya da, işte, evlilikle ilgili olabilir ama bir imzadan da bahsediyor. Düşünmeden diyor attığı bir anlaşma olabilir, bir imza olabilir, ve aniden gelişen durumlardan bahsediyor. Ama diyor hiç diyor ayrıntılı, hani, böyle detaylı bir şekilde ben diyor düşünemedim diyor. Çok, hızlı bir şekilde karar vermek zorunda kaldım diyor ve, yanlış bir başlangıçtan bahsediyor arkadaşlar. Evet.
yanlış bir hatalı bir başlangıç yaşamış hayatında, onu söylüyor yani. Ve sonra diyor ki evet aslında o hani o güneşin doğmasını istemiş ya hayatında hani, ama diyor ki yani aslında fantezi dünyasında da kaybolmuş yani. İki tane iki kişi tarafından arkadaşlar, bunun arkada ya iki ile iki kişi var, bilmiyorum nedir ama olumsuz iki kişi ya da işte sizden vazgeçmesine sebep olan iki kişi ama olumsuz, ya da bu kişi ailesi olabilir, ne bileyim yani birileri olabilir ama bir kişi değil, 2 kişi veriyor. Evet, 2 kişi arkadaşlar. Ya, şimdi burada diyor ki, şimdi bunun bir karmaları çok dedim ya arkadaşlar, ama aynı zamanda da birazcık hani psikolojik olarak da sanki bu olumsuz enerjiler bu kişinin hani ruh sağlığını da bozmuş olabilir. Yani çünkü bir karmaşa halinde sürekli, bir de şey yani çok, olduğu yerde duramıyor olabilir arkadaşlar. Yani olduğu yerde duramıyor olabilir. Ya da bir evlilik yaptıysa mutsuz bir evlilikten bahsediyor. Mutlu olmadığı bir evlilik. Yani karmaşa halinde, ailede ailesiyle, işte, aile içinde huzursuzluktan, karmaşadan bahsediyor arkadaşlar. Yani aslında kötü durumda. Yani oldukça kötü durumda. Ha, bu duruma düşmesinin asıl sebebi neymiş? İşte dediğim gibi yine olumsuz durumlar. Ama şey, başarısız arkadaşlar. Yani kişi hayatında başarılı vermiyor. Başarısız. Neyin etkisiyle? Evet, bir takım enerjilerin etkisiyle olabilir ama bu kişinin kendisinin de hiçbir çabası yok ki yani kurtulayım. Yani insan bazen, bizler ne yapıyoruz? Hayatımızda bir şeyler olumsuzsa, değil mi arkadaşlar? En azından hani diyoruz ki aman bir dua okuyayım, bir şey yapayım. Hani enerjim yükselsin. Ne bileyim, hemen biz şey yaparız hani evimizi böyle kaya tuzlarıyla sileriz falan, böyle camları açarız. İşte sabah kalkarsın, bir sabah namazını kılarsın, değil mi? Ne kadar iyi gelir o. Ondan sonra evinde bir dua açarsın. Hani kendini rahatlatmaya çalışırsın. Bir şeyler ters gidiyorsa. Bunlarda o da yok. Hayatı şey olmuş yani, bildiğin al at çöpe. Böyle bir şey olabilir mi? Ve hala şey yapıyor yani, onun hatta iyi niyetini suistimal ettiğini düşünüyor. Arkadaş, iyi niyetini suistimal ettiğini düşünüyorsan bu insanların, çık git oradan, değil mi? Yani ve orada şu an düşündüğü şey bu. Yani hayatında şu an bulunan insanların onun iyi niyetini işte suistimal ettiğini düşünüyor. Ondan sonra bir de şeyden korkuyor. Yani bir terk edilme korkusu ya da bir ihanet korkusu da var. Neyden korkuyorsa zaten onu yaşarmış ya insan. Yani bu da sanırım bir ihanete doğru gidiyor. Yani aslında ihanete uğruyor da farkında değil o. Yani ihanet sadece hani şey o anlamında değil arkadaşlar. Hani yani başka bir partner anlamında değil ama hayatındaki insanlar ona ihanet ediyor mu? Ediyor yani. Her türlü ihanet var bu kişinin hayatında. Ya çok, şey de değil bu. Zayıf bir karakter zaten. Kararsızlıklarından bahsediyor. Şu an yani hayatıyla ilgili, birtakım gerçeklerden bahsediyor. Onlardan korktuğunu söylüyor. Mahkemeyle ilgili bir durum varsa bu mahkeme kararlarının nasıl çıkacağı, onu, biraz hani başarısız olacağını düşünüyor arkadaşlar. Yani ilişkilerde de umduğunu bulamadığını söylüyor, yani olmamış arkadaşlar, ya da işte evlendiyse de ayrılacağını söylüyor. Burada bir boşanma, bir ayrılık, artık neyse durumu yani, ve bu durumun aslında daha önce alınması gereken bir karar olduğunu ama şu an geciken bir karar olduğunu söylüyor. Çünkü bugüne kadar diyor sürekli ben kararsız kaldım. Hep şüphelerim vardı, kaygılarım vardı. Ama biz diyor sürekli işte ayrılıklar yaşıyorduk. Yani bir bölünme yaşıyorduk. Ondan sonra kısa süreli ayrılıklar yaşıyorduk ama sonra tekrar hani bir birleşme ya da tekrar o barışma oluyordu. Ama diyor yani artık hani bu durumun hani kaldıramadığını söylüyor. Şeyin etkileri demek ki arkadaşlar, burada zaten şu kartın şuraya yuvarlanması bile artık bu etkilerin
geçtiğini söylüyor. Yani, çünkü bakın burada kılıç da havaya kaldırılmış. Yani burada şey de veriyor, yani kutsal adaleti de verir bu durum. Bakın, kutsal adaleti verir yani. Gücü verir yani güçlü, yoğun, duygulardan yani kararlılıktan da bahseder. Bu konuyla ilgili, hani, oldukça kararlı olduğunu da söylüyor. Artık, hani, kafasında olan o şüphelerden, sıyrıldığını, hani, o güce geldiğinden bahsediyor arkadaşlar ve, işte, hayatıyla ilgili sorunlara daha tutarlı ve kararlı yaklaşacağından bahsediyor. Yalnız burada arkadaşlar, yani, sizden vazgeçtiğinde bu kişinin etrafındaki insanların ona çok etki ettiğini de söylüyor. Bakın, çevresindeki insanların etkisi bu kişinin ya şey gibi aslında hani böyle sanki kimseden etkilenmeyen birisi ama öyle söylüyor ama aslında yani çevresindeki insanlardan çok etkilenen birisi. Bazen, burada söylediği şey, hani, ara ara bu o kişi oturup sizi düşünüyor olabilir. Yani, neden vazgeçtiğine, sizi neden, yani, sizden neden terk ettiğine ya da sizden neden uzaklaştığına, hani, o düşündüğü zaman kendisi de bir anlam veremiyor. Yani, bu ilişkiye bu ölümü neden getirdiğini o da buna bir anlam veremiyor arkadaşlar. Çünkü neden? Bakın burada neler var ve hayatı zaten öyle bir karmaşa içerisinde ki siz belki şey zannediyorsunuz, işte, hayatı güzel, işte, gayet güzel hayatını yaşıyor gibi düşünüyor olabilirsiniz. Hayır arkadaşlar. Burada yapılan yanlış ne biliyor musunuz? Kişinin söylediği. Evet, sizden bir anda uzaklaşan birisi var. Bir anda kaçarak giden birisinden bahsediyoruz. Yani sanki sizi bir tehlike gibi görüp bir anda uzaklaşan, bir anda kaçan birisi. Sanki burada diyor ki yani benim hedeflerim başkaydı. Benim hayata olan bakış açım bambaşka, onun bambaşka. Ondan sonra, başka insanlardan bahsediyor. Başka insanların, onu etkilemesinden bahsediyor arkadaşlar. Muhtemelen burada çok samimi bir arkadaş. Hatta 2 niye bu açılımda hep 2 veriyor ya? 2 arkadaş. Çok samimi olduğu 2 arkadaş. Arkadaşlar, bakın, çok samimi olduğu 2 arkadaş. Tamam mı? O 2 arkadaşının, bu kişi biraz da böyle güce getirdiği mi artık, nasıl diyeyim? Yani, bir de şey ya, bir değişim yaşamış ama bozulma yönünde bir değişim yaşamış bu kişi arkadaşlar. Yani olumlu yönde değil ama şu anda ne diyor? Hani gizemli durumların olduğunun o da farkında. Diyor ki gizemler bakın burada da şunu okuyacağım size bakın siz de görün. Gizemler anlatılamaz, yalnız bilen bilir. Şimdi bir şeyleri de aslında yanına da ölüme atmış zaten. Yani bir şeylerden de şüpheleniyor. Zaten dünkü açılımı hatırlıyor musunuz? Dünkü açılımı izlediyseniz zaten, sanki bu onun devamı oldu. Zaten biliyor ki, hani, bir şeyleri sordu ya, bana açılım yaptırdı ya dün arkadaşlar, aklınızdaki kişi. Yani zaten biliyor ki neler olduğunu. Yani kendisi de bir şeylerden şüpheleniyor. Burada da yani gizemli bir şeylerden şüpheleniyor arkadaşlar. Bu nedenle sanki duygularının farkına varamamış da ama şimdi ne diyor? Yani kendisinin de anlam veremediği bir durum. Hani bazen biz şey deriz, burada belki biraz amiyane olacak, ayıp olacak böyle bir kelimeyi kullanmam ama hani attan inip çok affedersiniz hani eşeğe binmek gibi bir şey bunun. Yani hayatındaki insanlar o ne ya? Evet. Ve kendisi bunun ancak farkına varabiliyor. Gerçekten arkadaşlar. Yani sanki hani gerçekten hani 10 numara bir insan diyelim. Orada gidiyor, 2 numarayı seçiyor. Anlatabildim mi? Hani derecelendirirseniz, birden 10'a kadar siz 10 numara olun, o gidiyor 2 numarayı seçiyor. Anlatabiliyorum inşallah. Bilmiyorum. Öyle yani. Ve ondan sonra da diyor ki o kaçınılmaz son geldi diyor. Ondan sonra ve bu ilişkiye ölüm gelmiş arkadaşlar. Ama başka bir, hayat için,
bu ilişkiyi bitirdiğini söylüyor. Hatta bu, yeni bir ilişki de olabilir. Dediğim gibi, yeni bir, şey de olabilir. Ne denir ona? İşte, yani, bir ilişkiyi zamansız bir şekilde bitirdiğini söylüyor ama bunun için yeni bir, şeyden bahsediyor, yeni bir ilişkiden bahsediyor arkadaşlar. Ya, işte, böyle. Maalesef böyle bir durum yaşanmış ama burada muhtemelen, yani, büyük bir çoğunluğunuzda, evlilik amacıyla da gitmiş olabilir. Bakın yine değnek dörtlüsünü verdi ki biliyorsunuz değnek dörtlüsü nedir? Hani, evliliği de anlatır bize. Toprak tevekküle emanettir diyor. Asaların dörtlüsü. Yani, bu durumu, hani, aynı zamanda, hani, daha eğlenceli zamanlar geçireceğini düşünmüş, daha huzurlu zamanlar, daha, hani, böyle rahatlayacağı zamanlardan bahsediyor ve bir ilişkisi varsa da, hani, evliliğe doğru gittiğini de söyler ve o amaçla, uzaklaşmış olabileceğini söylüyor ama umduğunu bulmuş mu? Bulamamış arkadaşlar. Bu da bir gerçek. Yani, önemli bir karar vermek zorunda kaldım diyor. Ondan sonra ve, maalesef bu işin bittiğini söylüyor. Yani kafasında zaten giderken şey gibi gitmiş bu, hani, tamamen, yani geriye dönmemek üzere gittiğinden bahsediyor arkadaşlar. Yani geriye dönmemek üzere gittiğini bahsediyor. Ama burada bu kişiye bu enerjileri gönderen mühür olarak aldım ya merak ettik bakalım diye kadını attı. Beyler bu sizin için de bir kadın, kızlar sizin için de bu bir kadın enerjisi. Hani öyle dişi enerji, eril enerji demiyorum tamam mı? Bu bir kadın. Bakın üstünde de yazıyor zaten kadın. Tamam mı? Kadın enerjisinden bahsediyorum. Ondan sonra yani maalesef yani bir kadın tarafından gelen, etkilerden bahsediyoruz arkadaşlar. Burada, bu kadın anne olabilir. Bu kadın, yani kendi idealleri, kendi amaçları uğruna birtakım, eylemlerde bulunmuş. Nerede kartları kaybettim 2 dakikada. Yani kendi istekleri, kendi amaçları, kendi eylemleri için birtakım, eee, şeyler bu kişinin durumunu etkilediğinden bahsediyor. Bakayım bir dakika. Yani evet dediğim gibi tamamen kendi istekleri. Ah, ah. Evet, bir kadın enerjisi, bir anne olabilir bu. Yine ısrarla söylüyorum. Bir anne olabilir ya da anne olmak isteyen birisi olabilir ama annelikle ilgili bir konu kesinlikle veriyor arkadaşlar burada. Evet, yani ve, bu kadının çok bencil davrandığını, ondan sonra bir şeyleri böyle etrafındaki insanlardan saklayarak güç elde etmeye çalıştığını, çok uçlarda gezindiğini ve inançsız birisinden bahsediyoruz arkadaşlar. Bakın Aziz kartının arka yüzü gelmiş gördünüz mü? Bakın. Yani çok uçlarda gezinen birisi olabilir. Yani kendini düşünen birisi, bencil birisi arkadaşlar. Güç elde etmeye çalışmış bu kişi üzerinde ve onu olduğu yerden uzaklaştırma isteğinden bahsediyor. Koparıp almak yani. Ya yani maalesef böyle. Oldukça cesur hareket etmiş ama bu konuyla ilgili de oldukça cesaretli diyor. Ama duyguları böyle şey biraz kişi. Hani böyle duyguları bir anda değişen insanlar vardır ya 2 dakika önceki duygular. Yani bir anda bakarsınız bir öyle bir böyle yanar döner. Heh. Evet, yanar döner bir kişiden bahsediyor. Ama burada bayağı bir şey, çaba sarf edildiğini söylüyor ama kendi hayatıyla ilgili, sıkıntılar varmış bu kişinin. Bu dediğim, hani, bu kadın enerjisinin kendi hayatındaki diyor sıkıntılardan kurtulmak için bir kaçış olarak, bu durumu gördüğünü, ve kendisi için gerçekleşecek, o yakın dönemde gerçekleşecek o döneme hazırlık için bir değişiklik yapmak istediğini ve bu nedenle de böyle bir güç kullanımında bulunduğunu söylüyor arkadaşlar ve bunu yapmaya kendisini zorunlu hissettiğinden bahsediyor.
Ve burada tamamen duygulara yönelik maalesef bir durum var. Ya ya işte. Zaten sıkıntılı ne diyeyim, yani artık böyle bunların durumunu niye vazgeçtim falan diye sormamak lazım ya. Yani var bu kişide, yani ya ahlaksızlık var ya, başka bir şey yok yani. Bu kadın enerjisi kimse, yani ahlaksızlık var arkadaşlar. Bu. Evet. Yani. Ha, burada yok yani, aşk sevgi falan yok. Yani sizi, hani dedik ya, neden söyle bakalım, hani neden benden vazgeçtin? O da diyor ki yani, o zaten en başta şu kartla anlattı durumunu. Yani nasıl bir halde olduğunu zaten söyledi arkadaşlar. Yani ne beklersiniz ki, bu kadar şeyi yaşıyor, hala ne olduğunu anlayamıyor yani. Öyle bir durumdan bahsediyor. Biliyorsunuz ki, dedim ya hani, böyle çevresinde olup biteni değerlendiremiyor bile. Aklı ona oyunlar oynuyor. Ya yani öyle bir dönemden geçtiği bir enerjideyken vazgeçmiş sizde. Yani kafası yerinde değil. Olayları değerlendiremiyor arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde değerlendiremediği bir durumdan bahsediyor. Evet. Sonra yani işte böyle bir durum. Evet, biz de ne diyoruz? Aldık, kabul ettik. Yapacak bir şey yok. Ama güzel olabilecek bir şeyi bozmuşlar. Bu yani. Gayet güzel olabilecek bir şey. Bakın ama yine kesti yani. İlahi plan her zaman iyinin yanındadır. Onu bilir, onu söylerim. Allah'a sevgi havale edin. Yani yapacak başka ne yapılabilir bu insanlara? Kötü, kötü, çünkü kötü. Kötü yani. Allah'a havale edin arkadaşlar. İlahi adalete havale edin. Allah'ın adaleti şaşmaz. Valla dünyadaki adalet şaşıyor. Ona bir şey diyemem. Yani insanların adaleti hani her türlü şaşıyor dünyada. Ama ilahi adalet asla şaşmıyor. Ama öyle orada bir ne iltimas var, ne bilmem ne var, ne torpil var, ne var. Yok yani öyle bir şey. O nedenle yani Allah yardımcınız olsun. Evet. Var mı başka sormak istediğiniz bir şey? Yoksa bitirelim arkadaşlar. Siz yapın, hemen içinizden bir soru sorun. Evet, hayır yapıp kapatalım. Hadi bakalım. Haydi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Sorunuzu sorun. Yeniden düşünün dedi. Bu da çok çıkmak istemiş. Daha çok bilgi edinin. Bolluk. Birkaç hafta içinde bolluk geliyormuş bakın. Ve bir tane de alacağım. Sezgilerinize kulak verin ve bekleyin dedi. Artık ne sorduysanız bilmiyorum ama durum bu arkadaşlar. Hadi size bir tane ondan bir iki söz de alayım. Durun. O size söylüyor, tamam mı? O diyor ki, zaman, seni unutmadım aslında, hala aklımdasın. Fakat bir şeyleri anlamak için zamana ihtiyacım var. Kendim için en iyi versiyon olmaya çalışıyorum. Bakalım bir tane daha söylesin. Seni her şeyden, herkesten, hatta yeri geliyor kendimden bile deli gibi kıskanıyorum. Keşke sadece seni ben görebilsem.
Çare arayışı sonumuz bir şok etkisi yarattı. Ama bir daha asla olamayacağımızı düşünmek daha çok acı veriyor. Bu beni daha kötü hissettiriyor. Çare bulmak zorundayım diyor. Bir tane daha alalım size. Oo, ikinci bir şans istedi. Diyor ki lütfen beni dünyadaki en mutlu adam ya da kadın yap. Ve bana ikinci bir şans ver. Bunu ikimiz de istiyoruz, biliyorum dedi. Biz de dedik ki ne dedik? Hadi bir tane de sizden alayım bakayım. Öyle biz de dedik ki deyince alma gereği hissettim. Hadi bir tane alacağım arkadaşlar sizin için. Siz de bir şey söyleyin ona. İkinci bir şans dedi ya. O yüzden aldım kartı. Siz de 44 numarayla cevap verdiniz. Bakın ne dediniz. Başlangıç noktası. Bağlantımızı sıfırdan yeniden kurmamız gerekiyor. Seninle sıfırdan başlamak için şu an için en iyisi. Bakın o ikinci bir şans isteyince siz de o şansı verebileceğinizi söylediniz ama yani öyle sıfırlamak gerekiyor değil mi? Resetlemek gerekiyor dediniz. Evet. Yani evet biz de ne dedik o zaman? Aldık, kabul ettik dedik ve öyle de oldu. Hepinizin en yüksek hayrına olsun arkadaşlar. Umarım, dilerim Allah'tan iyileşsin, güzelleşsin ve o şekilde gelsin. Sağlıklı bir ilişki yaşamanız dileğiyle sağlıkla kalın, hoşça kalın.